Vallahi Sebahattin. Sadaret bir kuş gibi avucumdaydı. Lakin işte bu kem gözlüler, bu edepsizler peşimi bırakmadılar ki. Paçamı kurtaramadım bu mendeburlardan. Bir sadrazam olabileydi. Sen de ne insan olacaktın ama ha? Dayısı padişah, annesi sultan, babası sadrazam. Be. Ama işte olamadı. Sebahattin, bir akıl ver evladım babana. Bir şeyler yapmam icap eder. Şimdi pederim, İngiltere seni istiyor. Fransa seni istiyor. Rusya seni istiyor. Yahu sen padişahlığa doğru yürüyorsun. Sadaret makamı seni kesmez. Ulan adam bildik karşımıza aldık, sual ettik. Zevzek zevzek konuşma. Sinirimi kaldırma benim. Kalk git, kalk. Tamam pederim, tamam. Hemen kızma. Peki, Parvus'un aslında kimi istediğini biliyor musun? Bilmiyorum evladım. Bir tahminim var ama Selim Paşa? Selim Paşa onlara pabuç bırakmaz. Bu rüşvetçi İzzet olabilir ama Sen iyisi mi pederim? Gidip sefaretlerden birer tane berat al. Mahmut Paşa'yı istemiyoruz diye. aferin ulan Sebahattin. Benim şu zekamın 1/10 sana nasip oldu. Aferin ulan, aferin. Tabii ya. Aferin. Hünkârım, bir vakittir çevre mahallelerimizi de tetkik ettirmekteyim. Bu vesikalar geçti elime. Nedir bunlar? Hünkârım, Bulgar mıntıkasında ekilen afyon yasal olmayan yollarla dışarı satılıyor. Dışarı satılan bu afyon çağımızın ölüm vebası olan heroin imalatında kullanılıyor. Hepsi belgeli. Burada yazılanlar doğruysa... yılda üretilen 40.000 ton afyonun 30.000 tonu bu illetin imalatında mı kullanılıyormuş? Evet hünkârım. Bulgarların buradan kazandığı paranınsa nereye gittiğini bilmiyoruz. Silah alıyor olmaları muhtemel. Selim Paşa'yı çağırınız. Afyon meselesiyle alakalı ne biliyor öğrenelim. Gelmeden evvel bir tahkikat yapsın. Emredersiniz hünkârım. Eğer bu vesikalar doğruysa çok büyük bir iş yaptınız İzzet Paşa'm. Zannımca hünkârım sadaret makamına sahip olursam bunun gibi jurnalleri daha kolay elde edebilirim. Başarınız ödüllendirilecektir. Bütün bildiklerini anlatacaksın. Buyurun. Kızımın ölüm emrini kim verdi? Selim Paşa. Dilşat benim talebem sayılırdı. Kalemi oldukça kuvvetli. Kızımın ölüm emrini kim verdi dedim. Size bir isim veremem. Ama kızınızın ölüm emrini bir paşanın verdiğini biliyorum. Dilşat en son ziyaretlerinde kendisini birilerinin takip ettiğini söylemişti. Aynı adamları sarayda paşaların hizmetinde de görmüş. Bir isim, bir şey dedi mi? Hayır. Dilşat'ın katilini sizden başka hiç kimse bulamaz Selim Paşa. Hazır elinize bir fırsat geçmişken üzerine gidin. Ne fırsatı? Sadrazamlık makamı hala boşta. Eğer o vazifeyi alabilirseniz hakikatli bir tahkikat yaptırabilirsiniz. Bu emir çok derin yerlerden gelmiş. Yani bir paşa olarak ipin ucunu bulamayabilirsiniz. Ama eğer sadrazam olursanız Kızınızın katilinin cezasını verebilirsiniz. Tövbe estağfurullah. Aa, şu kraliçenin gözlerine bak.
Tu bismillah, tu bismillah. Vallahi billahi bir sinirli sinirli bakıyor, sinirli sinirli bakıyor. Tövbe estağfurullah. Aman. Dur bakayım. Efendim, Mahmut Paşa geldi. Odanızı aldık, sizinle görüşmek istiyor. Neden gelmiş? Bir şey demedi. Mahmut Paşa ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum canım, ne yapıyorum Allah aşkına? Ne bu böyle bir sinir bağırıp duruyorsunuz? Ya Sevir Efendi, ben çok merak ediyorum Allah aşkına. Yani siz böyle bu sinirli sinirli aşağı doğru bakarken... ...siz aşağıda nasıl iş yapabiliyorsunuz? Görüyorsunuz değil mi? Ama Sevir Efendi, size şu kadarını söyleyeyim. Yemin ederim ben sizin kraliçenizden çok korkuyorum. Ayrıca söz meclisten dışarı. Sevir Efendi, ben bütün İngilizlerden de nefret ediyorum. Nefret! Mahmut Paşa, dışarı çıkın! Çıkarız canım, çıkarız. Evvela siz beni bir güzel jurnalleyin. Deyiniz ki bu Mahmut Paşa böyle şeyler çizdi. Deyiniz ki bu Mahmut Paşa tam bir İngiliz düşmanı. Böyle şeyler söyleyiniz. Eğer beni jurnallemezseniz Sevir Efendi, size yemin ediyorum kraliçenize sakal bıyık çizerim. İşte çiziyorum. O halde derhal telgrafhaneye. Doğru Mahmut Paşa'yı jurnallemeye. Marş marş. Seniha Sultan bizi neden evine davet etmiş hala anlamadım. Ah benim saf kardeşim. Sabahattin'le daha önce karşılaştım demedin mi sen? Evet, pazardayken rast geldik. Lakin tanımıyorum kendisini. Ama o annesine bahsedecek kadar beğenmiş seni. Seniha Sultan bu yüzden davet etmiş olmalı. Bizi yakinen görüp tanımak için. Sabahattin seninle evlenme niyetinde olmalı. Evlenmek mi? Abla ne diyorsun? Benim kendisine bir hissiyatım yok. Hissiyatın yok. Osmanlı hanedanlığına gelin olmak yerine burada çürümeyi yeğliyorsun. Abla bak ben... Merak etme. Tanıdıkça seversin. Şimdi bizim düşünmemiz gereken başka bir konu var. Bağış. Çok yüklü bir miktarda bağış yapmalıyız Seniha Sultan'ın gözüne daha çok girebilmek için. Abla ne yapıyorsun? Abla annemden kalan son yadigar bu küpeler bize. Hayır, kimseye veremezsin bunu. Ne olacak sanıyorsun bu küpeler? Bağış yapmazsak bu küpeler ne olacak? Senin yaptığın o el işleriyle karnımız doyacak mı zannediyorsun? Eninde sonunda satmak zorunda kalacağız bunları. Tıpkı diğer hepsini sattığımız gibi. Ama şimdi elimizde bir fırsat var. Eski günlerimize dönmek için bir fırsat. Annem de böyle olsun isterdi. Küpeleri bağış yapsak ne olacak? Ya Seniha Sultan eninde sonunda bizim ne halde olduğumuzu öğrenmeyecek mi? Baksana, oturacak doğru düzgün bir eşyamız bile yok. Üzerimize giyecek bir elbisemiz bile yok bizim. Evet, haklısın. Bu elbiselerle gidemeyiz oraya. Yeni elbiselere ihtiyacımız var. Abla yeni elbise alacak paramız yok bizim. Almayacağız. Ben dikeceğim. Hünkârım, bu heroin denen meret insanoğlunu
hayvandan aşağı edecek bir pislik. Nasıl imal ediliyormuş? Afyon bitkisi ilaç firmaları tarafından tıbbiyede kullanılıyordu. Afyondan ilk olarak morfin imal edildi. Ameliyatlarda, büyük acı çeken hastalarda kullanılıyordu. Malumunuzdur ki bunu keyif olarak kullananlar da çıktı. Lakin yıllar önce bir Alman ilaç firması morfinden daha etkili olan heroin adlı bir ilaç sürdü piyasaya. İçene kahramanlık hissi verdiğinden ötürü heroin dendi bu ilaca. Her türlü acıyı giderdiği söylendi. Lakin vahim neticeleri oldu. İlaç bağımlılık yapıyor, içeni bir süre sonra feci şekilde öldürüyordu. Peki ya şimdi? Bu Meret'in bunca kötülüğü ortaya çıkmışken. İşler şimdi değişti hünkârım. Bu meret küçük atölyelerde imal edilmeye başlandı. Büyük para getirdiği için işin içine kaçakçılar girdi. Şükür ki şimdiye kadar payitahtta bu mereti satana ya da kullanana rastlanmadı. Maalesef paşa. Satan da kullanan da varmış. Derhal bir tedbir almalı. Bu Meret'in kullanımı yasaklansın paşa. Emredersiniz hünkârım. Bu vesikada Bulgar köylülerinin Afyon ekip tüccara sattığına dair deliller var. Şurayı devleti toplayalım. Bu hususta neler yapabileceğimizi bir istişare edelim. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, bir şey diyecektim. Söyle paşa. Eğer Said Paşa sadrazamlık vazifesini kabul etmezler ise ben vazifeye talibim. Açık açık söylemek istedim. Kusurum var ise bağışlayınız. Epey bir vakit oldu Sefir Efendi. Ziyaretinize gelemedik. Ben birkaç kere çağıracaktım sizi. Ama duydum ki şarabı bırakmışsınız. Kim dedi yahu? Kim demişse yalan söylemiş. Eskiden gelirdiniz. Uzun zamandır gelmeyince hakikat zannettik paşam. Yok canım. Ne yani şimdi bu kadar yolu kahve içmek için gelmedik herhalde değil mi? Paşam, mahzendeki en genç şarabım 100 senelik. Yapma yahu. Benim mahzendeki koleksiyonun dünyada eşi benzeri yok. Sefir Efendi, bir de biz görelim şu şarabı mahzeni. Hay hay. Buyurun gidelim o zaman. Buyurun gidelim. ...300 yıllık paşam. Öyle mi? Çok değerli. 300 yıllık. Çok değerli. Evet paşam. Sefir Efendi, Buyurun paşam. şarapta sene neden bu kadar önemli? Her yıl iklimin farklı oluşundan paşam. Şarap iklimden etkilenir. Allah Allah. Üzümün olgunlaşma süreci çok mühim. Eğer o sene çok yağmur yağarsa üzüm şişer. Böyle seyreltik olur. Kontrol edelim. Üzüm şişmiş mi, şişmemiş mi? Paşam açmasaydınız. Niye açmayacağız? Bir bakalım. Güzel mi değil mi? Aman bu leş gibi kokuyor vallahi. Bu bozulmuş canım. Bunu dökmek icap eder. Aa, bak görüyor musun? Şişe elimden kaçıverdi. Mesela şu şişe kaç senelik? 200 paşam. 200 senelik. O zaman bunu da bir kontrol etmek icap eder. Paşam! Açmasaydınız. Bakıyoruz. İyi mi kötü mü diye. Aa bak görüyor musun? Bu da elimden kaçıverdi. Ne oluyor bu şişelere? Anlamıyorum ki. Paşam çıkalım. Çıkalım canım çıkalım. Aman şarabınız batsın. Ben zaten siz Fransızların hiçbir şeyini sevmem. Bir de Fransız ihtilali yaptınız.
Milletin başına iyice bela açtınız. Çıkalım. Ne yandan çıkacağız? Şu yandan mı? Yoksa... Şu yandan mı? Bu taraftan paşam. Tamam canım, tamam. Çıkarız. Ama evvela Sefir Efendi, şunu hükümetinize güzelce söyleyiniz. Bu Mahmut Paşa tam bir Fransız düşmanı deyiniz. Zaten bu Mahmut Paşa, bu Napolyon Bonaparte'ı da hiç sevmezdi deyiniz. Şimdi tarif ediniz bakalım ne yandan çıkacağız? Şu taraftan mı? Yoksa acaba çıkış yönümüz... şu taraftan mı? Ne taraftan? Bu taraftan çıkalım paşa. Çıkalım lütfen. Tamam canım, tamam. Çıkarız. Mahzeninizin meraklısı değiliz. Şimdi sıra sende. Rus sefareti. Fehim Paşa'yı arıyorum. Duydun mu? Fehim Paşa'yı arıyorum dedim. Sus. O ismi bir daha kullanma. Neden? Biz o ismi kullanmayız. Efendi deriz. Efendimizdir bizim. Efendini nerede bulabilirim? Bas git. Sen bizi ispiyoncu mu sandın? Hadi hadi. Biz bilmeyiz nerede olduğunu. Gariban babasıdır. Ama nerede olduğunu bilemeyiz. Sen böyle soruşturduysan onun kulağına çoktan gitmiştir. O seni bulur. Bulsun bakalım. Hadi, hadi, hadi. Sevgili Meyit Efendi, Fredo Sicilyalıdır. Kızıl Kaptan Miçoluk'tan gelme. Kim ne ticareti yapar bilir. Şu an burada olmayan Arap abı ise Mardin eşrafından. Boyuna posuna bakmadan bütün payitahtın külhan beyleri önünde ceketini ilikler. Çopur küçükken çiçek geçirmiş. Ona 2 demir ver, bir tabanca. Cam göz. Cam göz. Cam göz. Meyit Efendi bundan böyle ağabeyinizdir. Benden sonra. Ne yaparsınız siz? Biz ne yaparız? Biz evvela garibana sahip çıkarız. Memleketin namusunu koruruz. Haksız yere can yakanın canını yakarız. Kimsesizlere kimse oluruz. Yoldan çıkanı yola sokarız. Fredo'cum. Şimdi Meyit Efendi, biz de kendi usulümüzce dert çekeriz. Eğer sen bu derdi beğenmez, üslubumuzu sevmez isen tesbihin ipi kopar. Dağılır. O vakit biz de seni dost bilmeyiz. Yani racon biter, tesbih dağılır. Meyyit Efendi'nin kim olduğunu, ne olduğunu, nereden geldiğini sual etmeyeceksiniz. Adı Meyyit'tir. Bu da sizin için yeterlidir. Ölüden doğmuştur, ölüdür. Emredersiniz efendim. Şimdi bizim vazifemiz bu heroin meselesinin üstüne gitmek. Bunu memlekete kim sokuyor? Kim satıyor? Yahu kime satıyor? Onu bulacağız. Bulacağız. Bulduğumuz yere de
gömeceğiz. Evvela benim yarım kalan bir işim var. Senin yarım kalan işin ne ola ki? Biledemir denen bir adam var. Ondan intikamımı alacağım. Bizi de arayan bir Vladimir var. Bu Vladimir aynı Vladimir olmasın? Bu adam payitahtın da, sultanımızın da düşmanıdır. O vakit bizim de düşmanımızdır. Vallahi de billahi de bizi arayan belasını bulur. Öyle mi? Öyle paşa. Afiyetin olsun. Bel ne zaman burada olacak? O ne zaman burada olmayı isterse. Fehim Paşa'yı araştırdım. Herkes tanıyor. Ama kimse bir şey söylemiyor. Bel, neden bu adamın peşinde? Bel'in 4 adamını öldürttü. Teşkilatımızın farkına varmış olabilir. Ya da varmak üzeredir. Kim bu adam? Devlet mi? Kabadayı mı? Milletten biri mi? Kim? Bilmiyorum. Öğren Vladimir, öğren. Derhal öğren. Bugün Fadıl Usta'ya yemek yapmasını da ben yardım ettim. Halamın yemek daveti varmış. Paşaların Neşre'ye gelecekmiş yarın. Evet sultanım. Bir hayır vesilesiyle toplanıyorlarmış. Kim bilir ne güzel yemekler yapmışsınızdır. Onlar yemekleri yiyip bitirmeden ben size getiririm Hünkâr babacığım. Siz hiç merak etmeyin. Beni memnun edersiniz sultanım. Bana yok mu Şadiye Sultan? Sana da getiririm abicim. Hünkârım, biliyorum devlet meseleleriyle alakalı konuşmamızı pek hoş görmüyorsunuz. Lakin Kemalettin'i çok merak ediyorum. Bir malumat alabildiniz mi? Nasılmış? Aldım kızım. Lakin telaşlanmayasınız diye bahsetmedim. Ne olmuş ki? Duyun kolcularından oluşan bir çete Hatice kızımızı kaçırmış. Hatice'yi mi kaçırmış? Ne cüret. Neyse ki Kemalettin Paşa'mızı tam vaktinde yollamışız. Çetenin elinden kızımızı o kurtarmış. İkisi de iyi miymiş peki? İyiler kızım. Kemalettin Paşa'mız omuzundan yaralanmış. Tedavisi yapılmış. Şimdi Hatice kızımızla Vasfi Efendi'nin evinde istirahatteler. Yani Kemalettin Paşa Hatice Sultan'ın evinde mi kalıyormuş? Hünkârımıza sıhhatinizin iyi olduğunu dün telgrafla bildirmiştim. Bugün vaziyetinizi tekrardan sordurmuş. Naime Sultan merak ediyor olmalı sizi. Payitahttan ayrılırken kendisine bir izahatte bulunmamıştım. Buradaki vaziyeti duyunca üzülmüştür. Naime Sultan için endişelenmeyin. O kendini oyalayacak bir şey muhakkak bulmuştur. Bana evinizi açtınız.
ilgilendiniz. Allah razı olsun. Lakin ben artık yarın payitahta döneyim. Ama henüz daha iyileşmediniz. Paşam, birkaç gün daha istirahat etseydiniz. Yok, gerçekten lüzum yok. Gayet iyiyim. Biraz da payitahta dönünce istirahat ederim, geçer. Hatice Sultan da payitahta dönecek. Eğer sizinle seyahat ederse emniyette olur. Benim de içim rahat eder. Tabii sizin için bir mahsur yoksa. Vallahi şöyle söyleyeyim. Pakize de, ablası Efsun da pek güzel, pek akıllı kızlarmış. Ben çok beğendim. Sizin de beğenmenize çok sevindim validem. Bu aile sahiden de varlıklı bir aile mi? Yani kaç paraları varmış, kaç tane evleri varmış, kaç dönüm arazileri varmış acaba, değil mi? Bana bak Mahmut. Yoksa sen de benimle bunlar için mi evlendin ha? Hanedan kanından geliyorum, varlıklıyım falan diye mi? Ne alakası var Seniham? Hiç öyle şey olur mu? İnsan eş seçerken soy, sop, servet bunları düşünür mü Allah aşkına? Demin öyle demiyordun pederim, bana sorup duruyordun ya. Bu arada Efsun ve Pakize Abhazya prensinin kızlarıymış. Abhazya. Evet. Yahu Seniham, bunlar harpte bütün servetlerini kaybetmiş olmasınlar. Mahmut, hiç de öyle bir şey yok. Anlattı kızın ablası. Aileleri de kendileri de varlıklı bir şekilde yaşıyorlarmış. Oh. Yani anlayacağın oğlumuz çok isabetli bir seçim yapmış. Pakize kızımız son derece güzel, kibar ve maharetli bir kız. Maşallah, maşallah. Sebahattin, ulan sen de kedi olalı bir fare tuttun ha. Pakize'ye benden bahsettin mi validem? Bahsettim. Lakin henüz niyetimizi açık etmedim. Yarın onları saraydaki yemeğe davet ettim. Ve sen onları yemeğe getireceksin. Çok iyi düşünmüşsün validem. Sağ ol. Uf. Saat çok geç oldu abla. Neden hala yatmadın? Bu elbiselerin yerine yetişmesi lazım. Yemekte herkesin gözü bizim üzerimizde olacak. İyi, ben de yardım edeyim o zaman sana. Hayır, hayır. Sen git yat uyu. Yüzün solmasın. Seniha Sultan gelinini güzel görsün. Aman abla. Hadi hadi, meşgul etme beni. Size bir isim veremem. Ama kızınızın ölüm emrini bir paşanın verdiğini biliyorum. Dilşat en son ziyaretlerinde kendisini birilerinin takip ettiğini söylemişti. Aynı adamları sarayda paşaların hizmetinde de görmüş. Sadrazamlık makamı hala boşta. Eğer o vazifeyi alabilirseniz hakikatli bir tahkikat yaptırabilirsiniz. Paşalar, Bulgar köylüleri ektikleri afyonu heroin tüccarlarına satıyorlarmış. Elimizde sağlam deliller var. Tedbir almamız şart. Hünkârım, bence yasaklayalım. Balkanlarda afyon ekimini yasaklarsak satacak bir şey de bulamazlar. Yasaklayalım yasaklamasına hünkârım. Lakin Bulgar kralı var. Bu yasaklama tedbirimize karşı çıkacaktır. Mahmut Paşa Hazretleri unutuyor galiba. Bulgar kralını padişahımız seçer. Kral aynı zamanda padişahımızın yaveridir. Hünkârımızın vereceği emir bunun hatırlatılmasıyla giderse kral ne demek istediğimizi anlayacaktır. Ne demek isteyeceğiz paşam? Bir emirle onu tacından edecek güçte olduğumuz. Said Paşa doğru söyler. Afyon ekilmesine ve bunun heroin imalatında kullanılmasına göz yumarsak gençlerimizi kaybederiz.
Buna mani olmamız şart. Tahsin Paşam, emir yazın. Balkanlarda afyon ekimi yasaklansın. Emredersiniz hünkârım. Lakin sadrazam mührünü kim vuracak? Lüzumu yok. Emri saray kitabetinden çıkarınız. Sadrazamlık makamının boş olması işleri aksatacaktır kanaatindeyim. Aksatmaz paşa. En doğru kişiyi seçmek arzusundayız. Bulgar meselesiyle alakalı vesikaları İzzet Paşa'mız getirdi. İzzet Paşa'mızın bu konudaki başarısı bir müddet daha sadrazamlık hususunda karar vermemizi geciktirecektir. Hünkârım, affınıza mağruren büyük merak içerisindeyim. Acaba sefaretlerden hakkımda jurnaller gelmeye başladı mı? İzzet Paşa vesikaları verdi. Böylece Mahmut Paşa'yı da oyunun dışına ettik. İzzet sadrazam olmaya hak etti. İzzet'i beslediğimiz sürece bize asla ihanet etmeyecektir. Biz hiçbir köpeğimizi aç bırakmayız. Şimdi ne yapıyoruz? Abdülhamid'in hamlesini bekleyeceğiz. Afyon ekimini yasaklayınca rızkına göz dikilen Bulgar köylüler isyan edecekler. Biz de zaferimizi kutlayacağız. Benim bir süre daha burada kalmam gerekiyor. Payitahta döner dönmez istediğiniz gibi hemen boşanırız. Tamam. Anlaşamadığımızı, birbirimize uygun olmadığımızı fark ettiğimizi söyleriz. Olur mu? Elbette. Siz ne derseniz o. Sağ ol. Sen gerçekten çok iyi bir insansın. Ne yazık ki iyi insan olmak her şeye yetmiyor. Öyle değil mi sultanım? Eğer siz de hazırsanız yavaş yavaş yola çıkabiliriz. Sizi bekliyorduk. Hatice Sultan size emanet. Merak etmeyin. Hayırlı yolculuklar dilerim. Allah'a emanet olun. Yolunuz açık olsun. Sağ ol. Getir kızım şamdanları. Heh, şöyle güzelce ortaya koy. Bunlar az geldi gözüme. Sen 2 tane daha getir, masanın uçlarına koyarız. Emredersiniz sultanım. Çiçekler bu kadar mı? Kızlar daha çok çiçek getirin ama. Böyle beyaz güller, kırmızı güller olsun. Yani insanlar odaya girdikleri zaman ihtişamdan etkilenmiş olmalılar değil mi? Hayır için bir yemek daveti verdiğinizi zannediyordum. Bu kadar şatafata, bu kadar gösterişe ne gerek var hiç anlayamadım. Misafirlerimizi layıkıyla ağırlamak icap etmez mi? Siz başka türlüsünü mü yapardınız?
Layıkıyla ağırlamak, gereksiz bir gösteriş ve israf içine girmeyi gerektirmez benim kanaatimce. Defalarca benim davetlerime icabet ettiniz. Bilirsiniz, ben daima sadelikten yanayımdır. Lakin size hatırlatmak isterim. Bu seferki sizin değil, benim davetim. Bu kez siz benim davetime icabet edeceksiniz. Katılabileceğimi hiç zannetmiyorum. Size şimdiden afiyet olsun. Kızlar, beyaz ve kırmızı güller dedim. Ne duruyorsunuz? Hadi kızım. Şöyle odanın etrafına serpiştirin. Çok bekletmedik umarım. Rica ederim. Beklemeye değersin. Beklemeye değersiniz. Lütfen. Lütfen buyurun. Hünkârım, vallahi billahi ben bunları hiç sevmem. Rus'unu, İngiliz'ini, Fransız'ını hiç sevmem. Zaten bunlar da beni sevmez. Ben de her halimle zaten bunları sevmediğimi göstermişimdir. Haberleri geldi. Hünkârım, bu Parvus'un söylediklerine inanmıyorsunuz değil mi? Zaten inanmadık paşa. Parvus sizi ihtimal dışı bırakmak için bu hamleyi yaptı. Tüh! O halde ben bu sefirlerin sırtına binip bu adamlara boşuna eziyet ettim. O halde hünkârım, Allah'ım, yoksa ben sadrazam mı oluyorum? Aklımdaki isim... Evet. Said Paşa'dır. Lakin İzzet Paşa'nın da takdir edilmesi gerek. İzzet Paşa'nın. Tabii siz en doğru kararı verirsiniz hünkârım. En doğru kararı verirsiniz. İzzet Paşa ihtimalini de değerlendirelim de bir. Rüşvetçi İzzet. Ben sana gününü gösteririm. Sicilya portakali. Âlâ. Paşam, sizi sormuşlar yine. Biledemir. Oduncu Sabri'ye sormuşlar. Çok geçmeden bulurlar bizi. O zaman ne yapacağız Fridocuğum? Onlar bizi bulmadan... Biz onu bulacağız. Ne emredersiniz paşam? Kızıl, Sabri'ye ulaş. Gece liman yolunda yalnız olacağımı söyle. Emriniz olur paşam. Biledemir benimdir. Yanlış. Çok yanlış. Bir insan evladının arkasından böyle konuşulmamalı. Evvela biz ona ulaşacağız. Bizi niçin aradığını soracağız. Konuşacağız. Konuşmadan insan evladı öldürülür mü Fredocuğum? Kızıl, liman yolunda yalnız olacağımı söyle. Emriniz olur paşam. Biz uzun zamandır peşindeyiz. Fehim Paşa'yı yabana atma. Dışarıdaki adamlardan yanına al. Ne yapayım? Buraya getir. Öldür.
Yani Bel meseleyi halletmemizi istiyor. En kestirme yolu da bu. Öyle değil mi? Benimle mi geliyorsun? Rus sefaretine gidiyorum. Abdülhamit, Afyon ekimine yasak getirmek üzeredir. Ortalık karışacak. Bulgar kralı arkasında destek görmezse yerinden kıpırdamaz. Ruslara güvence verdireceğim. Fehim Paşa'yı da öldür.